Süveterimiz için 81 ilmek attık. 81 neden o bir fazla? Çünkü ön bedenini örüyoruz ve ön bedenin tam ortasındaki o bir bizim V yakamızı tamamlamamızı sağlayacak. Normal tekstil tipi lastik uyguluyoruz her zamanki gibi. Nasıldı? Şu an arka yüzündeyiz. Arka yüzünde tersleri örmeden alıyoruz, düzleri örüyoruz. İpimizi öne getiriyoruz. Ters bir şekilde alıyoruz. Örecek gibi ama örmüyoruz. İpimizi gene arkaya ve düz örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz. Arka sıramız örgümüzün düz yüzü. Düz yüzünde her zaman normal lastik gibi düzleri de tersleri de örüyoruz. 8 sıra olana kadar öreceğiz ve daha sonra dümdüz hiçbir işlem yapmadan koltuk altına kadar örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem olmadığı için örelim, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi koltuk altına geldik. Kol kesimine başlayacağız. Ama birkaç rengi olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ben bu süveter için iplik almadım arkadaşlar. Evdeki iplikleri kullandım. Siz de evde kalan iplikleriniz varsa, hele böyle renkleri de birbirlerine uyuyorsa bulunmaz nimet. Bir tane süveter çalışabiliriz. Yani bu kalan iplikleri çekmecede kalmaya değil, hayran hayran bakılmaya yönelik bir yol çizeceğiz onlara. 3-4 yaş çocuklar için tasarlanmış süveterimizi yapacağız arkadaşlar. V yaka olacak. Şimdi ölçüyü de ben size vereyim. Şimdi lastiğin başından itibaren 23 santim ördüm. Şimdi ilk önce kol kesiminde sağ taraftan başlayacağız. Tabii yine ipliğimiz değişti. Bu iplikler çok fazla yoktu. Ön ve arkayı anca tamamlardı. Üst tarafı da krem renkli olacak. Krem rengini biliyorsunuz. Birkaç tane çalışmıştım. Kazak. Şimdi burada 9 tane ilmek arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bunları lastik örerek bedene yedireceğiz arkadaşlar. Beraber yapacağız. Şimdi düzden başlayacağız. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düzle bitireceğiz. Burada eğer daha fazla daha kalın bir lastik istiyorsanız mutlaka düz ters yapın. Bu tarafta tam bedene gelen yerde düz olması gerekiyor. Düzle başlarsanız daha da şık bir görüntü olur. Terse başlarsanız kola gelecek. Çünkü burada artık dikiş olmayacak. Kola gelecek. Yani düzle başlayıp özellikle burada düz bitirmeniz gerekiyor. Şimdi burada düzü yapacağız ama burada keseceğiz arkadaşlar. Şöyle arkadan alacağız ve bir tane keseceğiz. Tekstil tipi lastiğin nasıl olduğunu size tarif etmek tekrar istemiyorum arkadaşlar. Örerken görürsünüz. Annem diyor çünkü her şeyde kesiyorsun, anlatıyorsun. Şimdi tersten başlıyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Arkaya attık, düzü örüyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Tersimizi örmeden aldık, düzümüzü örüyoruz. Düzümüzü ördük. Tekrar dönüyoruz. Bir kestik biliyorsunuz. Düz, ters, şimdi düz ipliğe, düz ilmeğimize geldik. Tekrar kesiyoruz. Tekrar bir kesim yapıyoruz.
2 kesimimiz oldu. Tekrar dönüyoruz, geliyoruz, tekrar kesiyoruz. Dönüyoruz, geliyoruz. Aynı sistem kesmeye devam ediyoruz. Ta ki 9 kesim yapana kadar. Eğer kafanız karışırsa ya da kesimleri unutursanız tüm ilmekleri sayın arkadaşlar. Eğer şunlarla birlikte 81 ilmeğe ulaştıysanız demek ki kesimleriniz bitmiş demektir. Şimdi bu şekilde yapa 9 kesimimizi yapalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi burada 9 tane ilmeğimizi kestik arkadaşlar. Yani bu arttırdığımız 9'u bedene yedirdik. Şimdi burada dümdüz örüyoruz. Bu başa geliyoruz. Bu başta aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Buraya kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi aynı şekilde burada da 9 tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ön tarafta düzle başlayıp şurada düz oluşabilmesi için arkada da tersle başlayıp tersle bitirmek gerekir biliyorsunuz. Onun için burada tersle başlayacağız. Örmeden alıyoruz tersimizi. Şöyle düzümüzü örüyoruz. Tersimizi örmeden alıyoruz. Düzü örüyoruz. Tersimizi örmeden alıyoruz. Düz, ters, düz. Şimdi buradan keseceğiz. İlk ilmekler biraz zor oluyor. Şöyle kesiyoruz. Burada da tersten kese kese 9 ilmeğimizi yedireceğiz. Düz yüzündeyiz. Düzümüzü örüyoruz. Ters. Buradaki tüm ilmekleri düz ters öreceğiz. Örmeden alıyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Şimdi burada kesim yapacağız. Dönüyoruz tekrar. Örmeden alıyoruz ilkini. Tekrar dönüyoruz. Tekrar kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde her ters sırada keserek 9 ilmeğimizi yedireceğiz arkadaşlar. 9 kesimimizi yaptıktan sonra ara ara kesimler yapacağız. 9 kesimimizi yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Neler yaptık? Bu kol kesimi için 9 arttırdığımızı bedene yedirdik. Burada da aynı, burada da aynı. Yani sonuç itibariyle bizim şişimizde şu an 81 ilmeğimiz var. Şimdi örgü kolaylığı açısından 2'ye böldüm. Ortadaki o bir ilmeği ayracıma sabitledim. Bunu ayırdım. Ve burada 40 ilmeğim var. Burada 40 ilmeğim var. Burada 40 ilmeğim var. Ve ben bunu ayrı bir şişe aktardım bir tarafını. Çünkü V yaka bir
süveter yapacağız. İlk önce yakanın bir tarafını yapacağız. Daha sonra bir tarafını yapacağız. Şimdi yakaya da kol kesimini yaptığımız zaman yakaya da başlıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı ikiye ayırdım. Şimdi burada 9 ilmek yedirdik. Sanki hiç kesim yapmamışız gibi bedenimize sabitledik onu. Şimdi hem kolu hem kolda bir 4 tane keseceğiz. Şöyle şey yapmak için. Normalde biz 9 ilmeği yedirdik. Yani kol kesimi yapmadık şu an. Kol kesimleri için 4 tane ilmek keseceğiz. Burada da yaka kesimine de başlayacağız. İkisini birden yapacağız. Adım adım beraber çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu ilk önce bu tarafı yapıyoruz demiştim. Burada 40 ilmeğim var. Şurada 5 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyoruz. Beş ilmeğimiz kaldı. Şimdi ipliğimizi arkaya atıyoruz ve 2 tane haroşa örüyoruz. Sonra ipliğimizi öne alıyoruz ve 2 tane ters yapıyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz ve bir tane haroşa yapıyoruz. Dönüyoruz ve burada ilk kesimimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan alıyoruz. Böyle değil, buradan. Neden? Yaka için ilmek aldığımızda bunlar burada oluşacak dişler bize çok faydalı olacak. Çok işimizi kolaylaştıracak. Tekrar 2 tane haroşa düz örgümüzü örüyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. 2 haroşamızı örerken bir haroşamızı örüyoruz ve bir yakamızın ilk kesimini burada yapıyoruz arkadaşlar. Lastiğe gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi burada kol kesimi için bir tane kesim yapalım. Ve ben yazacağım kenara kaç kesim yaptım. Kafam karışmasın diye siz de yazarsanız. Önüne aldım. Örgümün düz yüzündeyim biliyorsunuz. Burada düzleri de tersleri de örüyoruz. Dönüyoruz. Burada örgüde alışlar çok önemli. Buradaki şu düzgün hat oluşabilmesi için buradakini bu şekilde alıyoruz. Tekrar göstereyim. Böyleydi. Şöyle alttan alıyoruz. Bu şekilde. Düzü örüyoruz. Tersleri örmüyoruz. Fakat burada bir son tersimiz var. Ters örgümüz var. Onu artık bedene dahil edeceğiz ve öreceğiz arkadaşlar. Tekrar 5 ilmek kalana kadar örelim. Şimdi elimizde 5 ilmeğimiz kaldı. Burada ipliğimizi arkaya alıyoruz. 2 tane haroşamızı örüyoruz. Tekrar öne alıyoruz. 2 tane düz örgümüzü örüyoruz. Ve son kalan ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Tekrar döndük. Şimdi burada açıklamam gereken bir şey var. Şimdi biz ilk haroşada kestik. Kesim yaptık. Yaka kesimimize başlamıştık. Şimdi ikinci haroşamızı yapıyoruz. Fakat burada ikinci haroşamızda kesim yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bir haroşayı boş bırakacağız. Bir haroşada kesim yapacağız. Bir haroşa dişinde kesim yapmayacağız. Sonraki haroşa dişinde kesim yapacağız. Merak etmişsinizdir. Neden? Çünkü elimizde şu kadar ilmeğimiz var. Eğer bunları her haroşa dişinde biz kesersek tam böyle kol evi oluşmadan elimizde ilmeklerimiz biter. Bakın şu görüntü olur.
göstereyim size. Şöyle çizeyim. Şöyle bir görüntü olması lazım değil mi? Ve B yaka böyle olması lazım. Ama biz her haroşa dişinde kesersek şöyle olacak. Şöyle ilmeklerimiz burada bitecek ve buradan sonra artık kol evini de oluşturmamız gerekiyor. Şu mesafeyi vermemiz gerekiyor. Bunu verebilmek için dümdüz böyle öreceğiz. Yani şöyle bir V görüntü olmaktansa böyle bir V görüntüsü oluşturacağız. Bu da çok çirkin duracak. Sebep bu arkadaşlar. Tüm V yaka çalışmalarınızda buna dikkat edin. Her sırada kesmeyin. Elinizde çok ilmek olabilir. Mesela düşük kollu bir kazak yapıyor olabilirsiniz. O zaman mesafe çok geniş olduğu için, elinizde ilmek çok geniş olduğu için her sırada kesebilirsiniz isterseniz. Ve biraz daha böyle yaygın bir geniş yaka olur öyle. Ama bu tür süveterlerde kesinlikle her sırada kesmeyin arkadaşlar. Bu da bir dipnot olsun. Şimdi geldik. Burada kesim yapmayacağız. Şuradan alıyoruz. Tekrar düzümüzü örüyoruz 2 tane. 2 tane haroşamızı örüyoruz. Ve lastiğe kadar gidiyoruz. Şimdi bakın. Burada kolumuzun ikinci kesimini yapacağız. Şöyle lastiğin son düz örgüsü burada. Şunu kesiyoruz ve düz ters örüyoruz lastiğimizi. Hemen işaretimi koyayım. İkinci kol kesimini yaptım. Dönüyoruz. Şöyle alıyorduk. Şöyle arkaya atıyorduk. Düzü örüyoruz. Tersi örmeden alıyoruz. Şimdi burada da örmememiz gerekiyor ama bedene dahil olduğu onu örüyoruz. Ve 5 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 2 haroşamızı örüyoruz. Öne alıyoruz. 2 tane ters örgü örüyoruz ve bir tane haroşa. Tekrar dönüyoruz. Bakın burada kestik. Burada kesmedik. Şimdi burada keseceğiz. Önden alıyorduk biliyorsunuz. Düz örgümüzü örüyoruz. Haroşamızı örüyoruz birinci ve ikinci de kesiyoruz. Lastiğe kadar düz örgü örüyoruz. Şimdi burada da bir tane ilmeğimiz kaldı. Kol kesimi için kesiyoruz. Kol için kesiyoruz. Ve hemen işaretliyorum. Üçüncü kesimi de yaptım. Döndüm. Şimdi şöyle aldım. Şöyle içten aldım. Arkaya attım. Düz örgümü örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum. Şimdi 5 ilmek kalana kadar tekrar örüyorum. Beş ilmeğim kaldı. İpliğimi arkaya alıyorum. 2 tane haroşamı örüyorum. Öne aldım. 2 tane ters örgümü ördüm.
Tekrar ipliğimi arkaya aldım ve bir tane haroşamı ördüm. Bakın nasıl belli oluyor. Size göstermek istiyorum. Şimdi burada kesmişiz. Bir de burada kestik. Burada kestik. Burada kesmedik. Burada kestik. Bakın hemen belli oluyor şurada. Şurada. Şöyle şuradan belli oluyor bakın. İlkinde kestik, ikincisinde kesmedik, üçüncüsünde kestik. Burada kesmeyeceğiz. Bu yaptıkça yani bu uzadıkça, bunu ördükçe daha çok kendini belli edecek. Buradaki haroşalar bizim hem yakamızı çok düzgün gösterecek hem de kesim kolaylığı sağlayacak. Şimdi şöyle alıyoruz. Önden. Sonra 2 tane düzümüzü örüyoruz. Tekrar 2 tane haroşamızı örüyoruz. Ve lastiğe kadar ilerliyoruz. Bir tane kaldı. Bunu da buradan kesiyoruz. Bu bizim 4. kesimimiz. Ve artık kolda kesim yapmayacağız arkadaşlar. Dümdüz ilerleyeceğiz. Dönüyoruz. 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Beş ilmeğimiz kaldı. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 2 tane haroşamızı örüyoruz. İpliğimizi öne alıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. Tekrar arkaya alıyoruz. Bir tane haroşamızı örüyoruz. Şimdi bakın. Artık kolda kesim yapmayacağız. Dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada da bakın. Burada kestik. Burada kesmedik. Burada kestik. Burada kesmedik. Burada keseceğiz artık. Her haroşa sırasında takip ediyoruz. Bakın görseli belli. Şurada kesmişiz. Şurada. Şöyle bir uzun kesim ilmeği oluşuyor. Şu bakın şu. Şu ilmek kestiğimizin göstergesi. Şu. Şurada keseceğiz. İsterseniz yazabilirsiniz de ama kendi kendine zaten belli ediyor. Şimdi burada kesimimizi yapacağız. Nasıl alıyorduk? Böyle alıyoruz. 2 tane düz örgümüzü örüyoruz. Bir tane haroşamızı örüyoruz. Haroşamızda kesimimizi yapıyoruz. Bakın hemen oluştu şu. Bakın şu oluştu. Şimdi bu şekilde örgümüz devam edecek. Başka yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle bu şekilde devam edecek. Yakamızı bitirdik arkadaşlar. Ki gayet güzel oldu. Yeterli geldi bu sayı bana. Şimdi elimde kaç ilmek var sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Elimde 22 ilmek var. Ve omuza da ilmek alınarak, şu yakaya da ilmek alınarak lastik örülecek. Bu şey bizim için yeterli. Şimdi sıranın başına geliyorum. Sıranın başına geliyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Şurada kesim zamanı kesimimi yaptım ve dümdüz örüyorum.
Şimdi elimde bu kesimden sonra 21 ilmek kaldı. 10 ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 8, 9 ve 10. Şimdi gidiyorum, geliyorum, tekrar keseceğim. Şimdi 11 ilmeğim kaldı. 11 ilmeğimi de tek seferde kesiyorum ve bir tarafı bitiriyoruz. Elimde de bir ilmeğimiz var. 11. Şimdi bir tarafı bitirdik arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geldi. Diğer tarafı da aynı şekilde kesiyoruz. Bir tarafımızı bitirdik arkadaşlar. Diğer tarafı da birlikte çalışalım. Şimdi misina şişimizdeydi. Normal şişimize aktardık. Şimdi ipliğimizi koparmıştık. İpliğimizi tekrar ekliyoruz. Şimdi burada bir tane haroşa örüyoruz. 2 tane ters örgü. Ardından 2 tane de haroşamızı örüyoruz. Lastiğimize kadar ters bir şekilde örerek devam ediyoruz. Şimdi lastiğimize geldik. Burada ters örgünün ters yüzündeyiz. Tersleri örmeden alıyoruz, düzleri örüyoruz. Sıramız bitti. Dönüyoruz. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Tersleri düzleri örüyoruz. Şimdi burada kol kesimi yapacağız. Bir tane kol kesimi. Diğer tarafta 4 tane kolda kesmiştik gidip gelip. Burada da ilk kol kesimimizi yapıyoruz. Bir de burada kesimimizi yapacağız. Şuradan alıyoruz. Geriden. Tekrar haroşamızı örüyoruz. Tekrar düzümüzü, 2 tane düzümüzü, son haroşamızı da örüyoruz. Şimdi burada gene aynı şekilde şuradan alıyoruz. İki tane ters örgü örüyoruz. 2 tane de haroşamızı örüyoruz. Lastiğe kadar ters örgü devam ediyoruz.
Burada lastiğimize geldik. 2, 4, 6, 8, 9. Tersi örmeden alıyoruz. Düzleri örüyoruz. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz bu lastikte. Şurada ikinci kesimimizi yapacağız. Son lastiğimizin beş ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın burada kesmiştik. Bu haroşada kesmeden devam ediyoruz. 2 haroşamızı ördük. 2 düzümüzü ördük. Ve bir tane haroşamızı ördük. Tekrar dönüyoruz. Haroşamızı şu şekilde alıyoruz. 2 düzümüzü örüyoruz. 2 haroşamızı örüyoruz. Lastiğe kadar ters örgü devam ediyoruz. Şimdi lastiğimize geldik. Tersi örmeden alıyoruz. Düzleri örüyoruz. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Düzleri örüyoruz, tersleri örüyoruz. Şimdi burada lastiğin son ilmeğindeyiz. Burada bir kesim daha yapacağız. Üçüncü kesimimizi yapıyoruz. 5 ilmek kalıncaya kadar düz bir şekilde ilerliyoruz. Bakın burada kestik. Burada kestik. Burada kesmedik ve burada keseceğiz. Şimdi şöyle kesiyoruz. Haroşamızı ördük 2 tane. Düz örgümüzü ördük. Haroşamızı ördük. Hemen belli ediyor kendini. Bakın burada kesmişiz. Burada kesmemişiz. Dümdüz gidiyor. Burada hemen kestik. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Şöyle alıyoruz. 2 tane ters örgümüzü örüyoruz. 2 tane haroşamızı örüyoruz. Lastiğimize kadar ters örgü devam ediyoruz. Lastiğimize geldik. Örgümüzün ters yüzünde biliyorsunuz tersleri örmeden alıyorduk. Kolda son kesimimizi yapacağız arkadaşlar. Dördüncü kesimimizi burada yapıyoruz. Bakıyoruz. Burada kesmişiz. Burada kesmeyeceğiz. 5 ilmek kalana kadar düz geliyoruz.
Eğer kafanız karışırsa ilk haroşada kestik, kesmedik, kestik, kesmedik diye de gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani belki kafanız karışır. Burada bakın, kestik, kesmedik, kestik, kesmeyeceğiz. O zaman 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. 2 tane haroşamızı örüyoruz. İki tane düzümüzü örüyoruz. Bir tane haroşamızı örüyoruz. Artık kol kesimi yapmayacağız. Dümdüz ilerleyeceğiz bunları. Burada da kese kese bir haroşada bir keseceğiz. Burada kestik, kesmedik, kestik, kesmedik. Bundan sonraki haroşamızda döndüğümüzde bunu keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde elimizde 21 ilmek kalıncaya kadar yalnızca burada kesimler yapacağız. Artık kolda kesim yapmayacağız. Elimizde 21 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Örelim. Aynı bu şekilde dönelim. Koldan 10 tane keselim. Gidelim, gelelim. Son 10'umuzu da 11'imizi de keselim. Ve ön bedenimiz bitsin. Arka bedeni yapmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Arka bedendeyiz arkadaşlar. Arka bedeni de aynı şekilde lastiğimizi 8 sıra yaptık. Ördük ve kol kesimine geldik. Aynı şekilde kol kesimini yapacağız. 9 tane ilmek alıyoruz. Şimdi düzle başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Düzleri de tersleri de örüyoruz. Şimdi burada ilk kesimimizi yapacağız. Dönüyoruz. Örmeden alıyoruz. Düz örüyoruz. Ters örmeden alıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Örgümüzün düz yüzündeyiz. Tekrar kesiyoruz önde. Tekrar dönüyoruz. Örmeden alıyoruz.
bir kesim daha yapıyoruz. Örgümüzün yüzündeyiz. Düz tarafındayız. Düzleri de tersleri de öreceğiz. Şöyle çevirirsek daha düzgün bir kesim olur. İlmeğimiz daha düzgün durur yani. Bir kesim daha yapıyoruz. 1, 2, 3, dördüncü kesimimizi yaptık.
Şimdi 9 kesimimizi yaptık. 9 arttırdık. 9 kesimimizi yaptık. Yani bu lastiği bedene yerleştirdik. Şimdi örerek sıramızın sonuna geliyoruz. Oradan da sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi aynı şekilde burada da 9 tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ön tarafta düzle başlayıp şurada düz oluşabilmesi için arkada da tersle başlayıp tersle bitirmek gerekir biliyorsunuz. Onun için burada tersle başlayacağız. Örmeden alıyoruz tersimizi. Şöyle düzümüzü örüyoruz. Tersimizi örmeden alıyoruz. Düzü örüyoruz. Tersimizi örmeden alıyoruz. Düz, ters, düz. Şimdi buradan keseceğiz. İlk ilmekler biraz zor oluyor. Şöyle kesiyoruz. Burada da tersten kese kese 9 ilmeğimizi yedireceğiz. Düzümüzü örüyoruz. Ters. Buradaki tüm ilmekleri düz ters öreceğiz. Örmeden alıyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Şimdi burada kesim yapacağız. Dönüyoruz tekrar. Örmeden alıyoruz ilkini. Tekrar dönüyoruz. Tekrar kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde her ters sırada keserek 9 ilmeğimizi yedireceğiz arkadaşlar. 9 kesimimizi yaptıktan sonra ara ara kesimler yapacağız. 9 kesimimizi yapalım, gelelim. Şimdi kol kesimlerine başladık. 9 arttırmıştık. 9 kesimi yaptık. Şu an elimizde tekrar 81 ilmeğimiz var. 3 buradan, 3 buradan ara ara keseceğiz. Bunu da beraber yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz.
Şunu ördük. Tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Şimdi burada kesim yapacağız. Tekrar. Şöyle çevirelim, ilmeğimizi düzgün atalım diye bir kesimimizi yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar, lastiğe kadar örelim. Şimdi lastiğe bir ilmeğimiz kaldı. Bunu da burada kesiyoruz. Şuradan alıyoruz. Önden kesiyoruz. Ve normal akışına göre lastiğimizi örüp sıramızı bitiriyoruz. Şimdi üçer tane kesim yapacağız demiştik. Birer tanesini düz örgümüzün düz yüzünde kestik. Bir buradan kestik, bir buradan. Ters yüzüne geldik. Ters yüzünde hiçbir işlem yapmadan örgümüzün akışına göre öreceğiz. Tekrar düz yüzüne gelince bir buradan keseceğiz ve ikinci kesimlerimizi yapmış olacağız. Tekrar arkada hiçbir işlem yapmadan örgümüzün akışına göre öreceğiz ve son kesim için örgümüzün ön yüzünde buradan ve buradan kesimimizi yaparak kol kesimini bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir müddet şuraya kadar şöyle ölçe gelin. Hiçbir işlem yapmadan, arttırma, eksiltme yapmadan örgümüzün akışına göre şu kol evini öreceğiz arkadaşlar. Örelim, yaka kesimi için buluşacağız. Örelim, gelelim. Arka bedenimiz bitti arkadaşlar. Şöyle bakalım. Beraber ölçelim. Şöyle koyuyoruz. Bakın gelmiş. Şimdi arka yakayı beraber keseceğiz. Omuzları beraber keseceğiz. Şimdi yalnızca arkada 3 buradan 3 buradan kesmiştik. 6 ilmek, 81 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek çıkınca 75 ilmeğimiz elimizde var. 75 ilmeğimizin ortasında o bir ilmekten kurtulacağız. Şimdi 36 ilmek ördük. Burada 38 ilmeğimiz var. Şimdi şurada tam ortadan kestik. Şimdi burada 37 ilmeğimiz oluştu. Burada da 37 ilmeğimiz oluştu. Yani tam orta noktasını bulduk. Şimdi dönüyoruz. 8 tane kesiyoruz. Ve 8. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Sekiz tane birden kesiyoruz. 1 ve 8. Şimdi yakanın bir tarafını kestik. Şimdi omuzu keseceğiz ve bir tarafını bitireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20 ve 21. Ön bedende de omuzlar için 21 tane ayırmıştık ve 2 kere de kesmiştik biliyorsunuz. İlk kesimimiz 10'du, ikinci kesimimiz 11'di. Şimdi bunu burada da uygulayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Omuz için birinci kesimimizi bitirdik. Örüyoruz. Tekrar dönüp bunları da kesip bitireceğiz. Şimdi 11 ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde kesiyoruz ve bir tarafını bitiriyoruz. Şimdi diğer tarafı da birlikte keselim. Şuradan şu bir kestiğim yerden ipliğimi bağlıyorum. Şimdi burada diğer tarafta olduğu gibi 8'i kesiyoruz. Yedi ve 8. Sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Tekrar 8 keseceğim. Şimdi bakın. Şöyle oluşuyor. Bir 8 daha kesip bitireceğim arka yakayı. 1, 7 ve 8. Şimdi sıramın başına gideceğim. Omuz kesimlerine başlayacağım. Şimdi omuz için ilk önce 10 keseceğim. Daha sonra gideceğim, döneceğim ve 11 kesip bitireceğim. 1, 9 ve 10. Şimdi sıra sonuna kadar gidip dönüyorum. Arka yakamız da oluştu. Omuzları da kestik. Şöyle oldu. Bunları daha sonra temizleyeceğiz. Şimdi yapacağımız şey
düzüne gelecek şekilde, bakacak şekilde şu omuzları, omuz hattını dikmek. Zaten ön omuzlarda biz fazla iplik bırakmıştık. Bu iplikleri kullanarak ilk önce şu 11'i, ondan sonra da şu 10'u dikeceğiz arkadaşlar. Diğer omuzu da dikeceğiz. Ondan sonra yaka çalışmak üzere buluşacağız arkadaşlar. Dikelim, gelelim. Omuzlarımızı diktik arkadaşlar. Şimdi ilmek alacağız. Misina şişe ihtiyacımız var. 3 numara misina şişi kullanıyorum. Yakayı tümden öreceğiz. Onun için misina şişine ihtiyacımız var. Şurada ilk ilmeğimizi almıştık. Bunu en son alacağız. Şimdi buralarda da haroşa yaptık biliyorsunuz. Şurada bakın dişlerimiz hazır. Şuradan şöyle bir bakın şurada şu dişleri dönerken atış tekniğiyle yaptık. İpliğimizi atarak yaptık. Onun için şöyle bakın. Hem çok düzgün oluyor hem de kolay oluyor arkadaşlar. Şişimize geçirelim bunları. Tek tek alacağız. Bakın bu şekilde tüm yakadan dönerek şuraya kadar geleceğiz. Bu ilmeğe kadar geleceğiz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. İlmeklerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızı normal düz ters olarak örüyoruz. İlk önce bunu öreceğim. Sonra ters. Şimdi düz ters olarak tekrar diğer ilmeğimize bir ilmek kalana kadar, yani şu ilmeğe kadar döneceğiz. Düz ters olarak normal lastiğimizi yapacağız. Düz ters, düz ters. Normal atıyoruz ipliklerimizi. Yalnızca hiçbir işlemi yok, hiçbir farkı yok. Yalnızca şurada bir işlemimiz var. Sürekli döne döne düz ters olarak öreceğiz. Burada düzünde de tersinde de yok. Çünkü misina şişiyle bir kesik tarafımız yok. Misina şişiyle döne döne öreceğimiz için burada normal lastik mecburen uygulayacağız. Yalnız şurada bir ayrıntımız var, detayımız var. Şu
Kırmızı ilmeğe bir ilmek kalana kadar normal lastiğimizi örüyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıramızı ördük arkadaşlar. Biliyorsunuz buradan başladık. Son bir kalaya kadar öreceğiz demiştik. Ben ördüm ve bir ilmeği de attım sizden farklı. Tekrar döndüm. Tekrar hiçbir şey yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi aldığımız zaman döne döne bir düz bir ters yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Şu ilmeğimiz zaten bizim sabit ilmeğimiz. Yalnızca şurada bir üçlü bir ilmek alacağız. Başka da bu yakada başka bir detay yok. Zaten tekstil tipi lastik uygulayamıyoruz. Çünkü tekstil tipi lastik uygulayabilmemiz için 2 şiş lazım. Yani bir örgümüzün bir ön yüzü bir arka yüzü olması lazım. Fakat misina şişlerde hep tek yüze çalıştığımız için böyle bir lastik çalışmamız imkansız. Şimdi bunu çalışırken tığdan yardım alacağım. Şimdi ilk önce bakın buraya kadar geldik. Buraya kadar düz, ters, normal lastik örerek geldik. Tam buraya kadar. Burada önümüzde bir tane lastik var. Bir de bizim normal sabit orta ilmeğimiz var. Bir tane ilmeğimiz var. Bir de bizim sabit orta ilmeğimiz var. Bir de şu ilmek. Şu 3 ilmeğin birden alacağız. Fakat alırken şu orta ilmek hep üstte duracak. Görseli güzel olsun diye. Şimdi şunu şöyle alıyorum. Buradan çıkarıyorum. Bakın üstte bu ilmeğim. Şunu da şuradan alıyorum. Bu da üstte. Şimdi şuradan normalde bu şişle de yapılır ama siz şöyle farz edin. Şöyle düşünün. Şöyle aldık. Üçünü birden aldık. Bitti. Bu kadar. Şimdi tekrar dönüyoruz. Tekrar bu sabit büyük şu ilmeğimize bir ilmek kalana kadar ters düz normal lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Örelim, gelelim. Tekrar geldik arkadaşlar. Söylediğim gibi şu ana ilmeğimize bir buradan buraya bir tane ilmek kalaya kadar ördük. Bir ters bir düz, hiçbir şey yok. Şimdi nasıl alıyoruz? İlk önce şu ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle. Şu ilmeğimizi aldık. Şu 2 ilmeğimiz bak. Şimdi şunu da şöyle alıyorum. Şunu da şöyle alıyorum. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Şimdi buradan ipliğimi alıyorum. Şöyle bir üçünden birden geçiriyorum. Sonra da buraya alıyorum. Bu kadar. Misina şiş olduğu için zor gösteriyorum size ama bayağı oluşuyor. Son kesimi de göstermek istedim arkadaşlar. Bu şekilde ben kestim. Şu şekilde kaç sıra yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ben yaptım. Bu size kalmış. Daha kalın ya da daha ince de yapabilirsiniz. Şimdi şurayı da görmenizi istedim. Şimdi örerek kesme nasıl oluyor? Normal örüyoruz. Arkadakini ön üzerinden geçiyoruz. Şimdi şurayı düz olduğu için düz gibi örüyoruz ve şu arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Yalnız şurada aynı sistem keseceğiz. İlk önce şunu alacağız bakın. Sonra şunu alacağız. Ondan sonra da şuradakini şöyle alacağız. Yani şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şöyle öreceğiz. Yani normal örmemiz gereken düzse düz, tersse ters, arkadakini onun önünden geçireceğiz. Burada zaten 3 alıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken de ilk başta ben onu sanıyorum ihmal etmişim. Şimdi ortada bizim sabit ilmeğimiz vardı ve buradan ilmek almaya başladık. Burada ters aldık. Buraya da gelince ilmek alarak geldiğimizde burada da ters olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer ilk sırayı yaparken burası gene düze denk geliyorsa aradan bir ilmek alarak buradaki tekrar söküp fazlalaştırma imkanımız olmayacağı için aradan bir ilmek alıp burasında ters çünkü böyle geliyor ya,
Şu iki düzü birden kesiyoruz. İki tersi, iki düzü. Orada çirkin bir görüntü olmasın. Buna dikkat edersiniz. Bunu atlamışım. Şimdi böyle ördük. Şimdi bunu aynı sistem arkadakine öne getiriyoruz. Aynı. Şimdi bunu da düz örüyoruz. Bunu da bunun üstünden geçiriyoruz. Bunu ters örüyoruz. Bayağı örüyoruz. İpliği arkaya getiriyoruz. Üstünden geçiriyoruz. Düz ördük. Üstünden geçirdik. Ters ördük. Üstünden geçirdik. Bu şekilde tüm sıralarımızı bitiriyoruz. Tüm sıralarımızı bitiriyoruz. Ve yan dikişlerini de dikiyoruz. Ve son paylaşımımızda birlikte olmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Süveterimiz bitti. Gayet güzel oldu. Eğer sizin de evde artık kalan, azar azar kalmış yumaklarınız varsa, hele de birbirine uyumlu renklerse bu süveteri çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yakasına bakın. Yakası gayet düzgün oldu. Eğer ipiniz kalınsa bu yaka kendini daha da güzel gösterecektir eminim. Benim elimde kalan iplikler Alize Superlana'ydı. İnce bir iplik. Böyle de çok güzel oldu. En azından değerlendirmiş oldum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videomun devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.